Kada Film Akademi'nin cillop takipçileri ve bir o kadar da cillop olmasa da minnoş olan bu videoya denk gelen güzel izleyicileri, elimde ne var elimde? Kutu açılışlarını artık gerçek yapıyoruz. Yapay zeka değil, tamamen dokunmalı. Elimde efsane bir şey var. Normalde boynumda şundan var. Şundan göstereyim. Top düşürüyordum az daha. Normalde bu çekimi yaptığım DJI Pocket DJI Osmo Pocket 3'ün içinden çıkan bu Mic 2 oluyor. Normalde bu var. Hatırlarsanız ve izlediyseniz, eğer izlemediyseniz hemen onu da bu videodan sonra izleyin. DJI'ın mağazasını gezdiğimde demiştim ki belki Rode'u falan satarsak bunun birini alırız ama biraz daha bekledik, azıcık daha duralım dedik. Böyle kaç ay kadar, 3 ay kadar falan, sonra dedik ki ulan madem alıyoruz en iyisini alalım ki bir evladiyelik kullanalım. Şöyle mikrofonumu buraya takayım. Yani biz işlerimiz gereği eğer böyle belgeseldir ya da konuşma falan varsa çok mikrofonu kullanıyoruz. Onun dışında pek de kullandığımız olmuyor ama kişiden kişiye, işten işe değişiyor. Buradaki ürettiğim içerikte daha çok tek başıma olduğu için bir mikrofon yetiyor ama özellikle diyelim ki belgesellerde ya da tanıtım filmleri olur, sunucunun olduğu bir şeylerde falan mikrofon kesinlikle gerekiyor. Ben normalde Rode Wireless 1'i kullanıyordum. Sanırım 2019 ya da 20 civarı almıştım onu. Uzun süre kullandım ama onlar şu an bana çok büyük geldi. O sırada teknoloji çok gelişti. Normalde ses deyince aklımıza Sennheiser'dır, işte Rode'dur, onlar gelir. Tabi Sound Record ve benzeri başka firmalar da var ama ileri seviye kullananları saymıyorum. Yani bizim gibi son kullanıcıya en üst mertebe işte Sennheiser'dır, Rode'dur. Ondan sonra başka aklıma gelen var mı? Sesle ilgili düşünüyorum da şu an ilk aşamada gelmedi. Sizin kesin vardır zaten. Şunu da say diyebileceğiniz. Ama sonra özellikle HoloLens ve DJI öyle bir atak yaptı ki ilk HoloLens'te gördüm, yalan yok. Hatta ben mikrofonu almıştım, Rode'u. Sonraki hafta bir arkadaşım HoloLens'in mikrofonunu almıştı. Bunlar böyle, bu sistem daha yeni oturuyordu. Vay be dedim, keşke bekleseydim, bilseydim, bunu alsaydım diyecektim. Bu sistem neydir? Birazdan onu da anlatacağım. Yeni oturuyordu. Onu ben uzun süre kullandım. O işimi çözdü. Sonra bunlar çıktı. DJI bu alanda ciddi ataklar yaptı. Bu DJI Mic'in biri çıktı. Boyut olarak buna benziyordu. Sonra bu boyutu biraz büyüttü ve ikileri çıkardı bu şekilde. En son 3'te de son hatağını yaptı. Hem boyutu küçülttü hem de birazdan sayacağım fena özellikleri koydu. Hadi çok bekletmeden kutu açılışımıza geçelim. Meşhurlaşmış, gelenekselleşmiş Kada Film Akademi kutu açılışına bu sefer DJI Mic 3 ile devam ediyoruz. Bu arada DJI benden daha çok video çekiyordu yıllarca. Bu sefer ben de dedim ki ulan ben DJI nasıl yakalarım? Bunlar her ürün çıkardığında fırsat bulur alırsam galiba bu mantıkla DJI ile eşdeğer video çekmiş olacağım diye süper bir espri yapayım. Şimdi kutunun jelatinini ben açtım. Normalde siz aldıysanız üstünüzde jelatin yoksa aman kabul etmeyin onu. Şimdi önce bir kutuyu inceleyelim. DJI Mic 3 yazıyor. Şimdi bu niye bu kadar detaylı inceliyoruz? Siz de eğer böyle bir şey aldığınızda, şimdi bunlar bizler için pahalı. Bir Amerikalı, bir Avrupalı gençler değiliz ki hemen alalım, açalım bakalım, ölümüne inceleyelim, bir daha nerede alacağız diyerek aşırı detaylı inceliyorum. Bir de benim gibi alanlar varsa ya da aldıktan sonra bakayım bu neymiş diyen varsa da bu videoya denk gelsin, izlesin. Şöyle ana yüzünde DJI Mic 3 yazıyor. DJI'ın 3. nesil mikrofon diyelim. Wireless mikrofon diyor. Soundfield diyor. Kablosuz yani. Sonra arkayı döndürdüğümde sağ tarafta DJI, sol tarafta DJI.com. Bak bu detayları da vereyim. Sonra üstte bu birazdan açacağım şu hazneyi söylüyor. Ondan sonra 4TX 8RX kapasiteyle 4 kanallı çıkışı vesaire onları söylüyor. Adaptif Gain Control diyor. Böyle ölümüne bağırsan da onu kontrol edebiliyorsun. Sonra 3 Voice Tone Preset diyor. 3 tane preset şeyleri varmış. Böyle hazırda kullanabiliyorsun. En güzel özelliklerinden birisi, mesela bundan farkı ya da birden farkı şu. Özellikle bunu alma sebebim de neredeyse buydu. Şöyle bir durum var. Belki bir yerde bir çekim yapıyorsunuz. Frekanslara bir şey oldu ya da çok uzakta. Kameraya gelmedi ses, tamam mı? Ses koptu, bir şeyler oldu. Bazen bunda bile DJI'da kurguladığım videolarda bazen denk geliyor. Kopukluklar olabiliyor. Hatta şu an çekerken bile ses dalgasını kontrol ediyorum ki gerçekten kayıtta mı diye. Bunda öyle güzel bir özellik var ki o da şu: 32 GB'a kadar kendi içerisine kaydediyor. Bu ne demek? Çekimini yaptın, belki senin objen ta çok uzakta ve bağlantı koptu bilmeden, ya da şehir içinde bir yerdesin. Araçlar geçiyor, bir şeyler oluyor. Jammer'lı bir araç geçti
geçti birden bağlantın koptu. Bu ne yapıyor? Kendi içine o sesi almaya devam ediyor. Yani bir eksiklik kalmıyor. Bu çok çok önemli bir özellik. Ondan sonra başka ne demiş? Dual band demiş ve süreleri birazdan onları detaylı söyleyeceğim. Hatta şimdi açmadan söyleyeyim. Bunlar da tabii klasik ChatGPT bilgileri. Google'a, ChatGPT'ye falan yazdığınızda bileceğiniz, bulacağınız bilgiler. Onlar da nelermiş bir bakalım. Şimdi bu mübarek alet 8 saat ölümüne gidiyor. Zaten 8 saat ne çekeceğim kardeşim yani? Ne çekeceğim? Bir doğa timelapse yapmıyorsan konuşan bir şeyi 8 saat bir konferans olur, bir şey olur. Orada işini görür. Sonra haznemizde olduğu için onunla da 10 saat gidiyor. Bu da müthiş bir özellik. Bu ikisiyle birlikte de toplamda 25 saat gidiyor. 25 saat dediğim bir gün. Zaten teknik olarak bir gün çalıştığın bir iş varsa Allah sana kolaylık versin. İnşallah o kadar kullanmıyorsundur. Bu kesintisizden bahsediyorum tabii. Bir de çok 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 güzel ve önemli bir özelliği var bu Minnoş'un. O da ne biliyor musun? Şarj etmeyi unuttun, bir şey oldu, şu oldu, bu oldu. Röportajı yapıyorsun. Ulan şarj bitti, ne yapacağım? Hemen diyorsun ki abicim ablacım bir 5 dakika bir ara verelim bir sigara için, bir çay için falan derken 5 dakika şarja takıyorsun, 2 saat götürüyor. Zaten 2 saatte sen bu çekimi tamamlarsın zaten. Bu müthiş bir özellik diyerek haydi artık kutu açılışına geçelim. Besmelemizi çekerek. Şöyle açıyorum. Tamamen çıktığında şöyle bir poşet çıkıyor içinden jelatinli. Kutuda başka bir şey yok. Yine geçenki videolarda da dediğim gibi hiçbir zaman okumayacağımız kullanım kılavuzu ve her videoda sürekli Apple'a gönderme yapıyordum. Bu videoda da yapacağım. Takmış oldum kafayı. DJI'nin yapışkanları var. Bunları alıp yeğeninize, çoluğunuza, çocuğunuza verin. Evin sağ soluna yapıştırıp evi çirkinleştirebilir. Şöyle kutumu kenara şuraya koyayım. Şimdi kutumuz böyle. Açtık. Geldi poşetimiz. Açıyorum. Şöyle açma sesi de vereyim. Heh. Tamam. Şöyle çektim. Kenara atalım. Şöyle ufak tatlı bir makyaj çantasına benziyor. Olur yani böyle cüzdan gibi de diyebiliriz biraz. Şöyle bir şey. Şurada DJI'nin kağıdı var ve fermuarı var. Açalım. Açtığımda dağınık bir şekilde içerisi beni karşılıyor. İlk çıkan neymiş? İlk çıkan kedi tüyü dediğimiz bu mikrofonların üzerine taktığımız, bunda da göstermiştim zaten Osmo'yu açarken hatırlarsanız. Bu tüyler şöyle koyalım. Sonra elime gelen mıknatıslar, DJI mıknatısları. Bunu burada da kullanabilirim. Büyük ihtimal. Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle bir şey yapacağız. Deneyelim hatta. Direkt uygulamalı gösterelim. Şu tabii gelirse elime poşetten poşeti açmayayım. Bunu mesela içeri koyacağım görünmesin diye. Üstten de şöyle mıknatıs koyduğumda şöyle bir görüntü. Tabii DJI burada kendi logosunu koyuyor. Yeni geçen videoda ben biraz demiştim ya bu beni rahatsız ediyor. Adamların hep reklamını yapıyor. Şöyle kocaman DJI yazıyor. Baktım çoğu kanal ufaktan bu DJI logosunu da kapatmaya başlamış. Haklılar yani. Ben niye zaten parayla aldığım bir ürünün ekstradan bir reklamını yapayım ki? Mesela dün Nevşin Mengü'nün kanalını gördüm. Yeşil bir de kocaman şöyle bir de kare Rode yazıyor kocaman. Çok garip bir şey böyle. Hoşuma gitmedi. Ben mesela yayın yönetmeni falan olsam derim ablacım onu bir kapatalım ya. Çok çirkin diye. Belki bilmiyorum. Para alıyorsa bilemem. Sonra şurada bunu açalım hatta. Şöyle bir kablo çıktı. Bu kablom önemli. Niye önemli? Şöyle hop açtım bunu. Yine her videoda 4. videom olacak belki de bu yine analım. Apple'ın hayatımıza soktuğu, her gördüğümde benim sövdüğüm, eskiden bunların başı olurdu ya USB başları. Onlar çıkmıyor artık. Şöyle bir USB kablosu. İki tarafı da Type-C. O çıkıyor. Bu şarj kablosu olarak kullanacağız. Ve şu en önemli kablolarımdan biri. Bunu jack girişi bir tarafı alıcıya bir tarafta kameraya takılıyor. Şöyle. Aman bunu kaybetmeyin. Bunu kaybederseniz de çok sorun yok. Sadece orijinali olmaz. Gidersiniz iki tarafı jack olan bir yerden bir şey alırsınız. İnternetten falan olur. Sonra şu an kutumu bir daha açtığımda şöyle boşaldı kutum. Tatlıymış bu arada çanta. Hoşuma gitti böyle tatlı. Şöyle içi böyle. Yine başka bir poşette bu sefer mikrofonun tamamen kendisi. Şöyle çıktı. Onu da açalım güzelce. Zaten bizim ana olayımız şu kutu. Şurada ne diyor? Açmak için basın diyor. Önce bunu soyalım bir. Soydum. Kenara koyayım. Açmak için basıyorum. Tık. Kutu gerçekten güzel ama beklediğimden büyük. Şöyle bilmiyorum elimden parmağımdan anlar mısınız ama boyutu böyle.
neyle bunu şey yapabilirim? Belki telefonum nerede bir bakayım. Ha, şurada. Bu iPhone 12. Bu da bunun boyutu. Şöyle buradan artık hesaplayın işte. Sonra hemen kendisi açıldı, kapağı açtığım için tüm vericilerin şöyle göstergesi var. İçi de böyle bu arada. Kapattım. İyi. Kapattığımda gayet sağlam şekilde korunaklı. Şimdi en solda birinci mikrofonum var. Mikrofonun büyüklüğü bu kadar. Bu arada bu da ikisi. Bak bu elimdeki ikisi Osmo'nun içinde çıkan. Şu da 3. Yani boyut farklarını da görmüş olalım. Sağ tarafta da yine aynısından 2 tane çıkıyor. Bu tabii bunun farklı modelleri var. 4 tane mi gelecek içinde, bir tane mi gelecek, 2 tane mi gelecek? Tabii ona göre de fiyatı artıyor. Ben 2 tane gelsin, bir tane de alıcısı olsun dediğim versiyonu aldım. Alıcısı da içinden şöyle çıktı. Hatta direkt kurulumu hazır şekilde geldi. İngilizce mi olsun diye diller geldi. Şöyle göstereyim. Burada da zaten dilleri soruyor. Bunu demin bahsettiğim kablo girişi buydu. Çıkış giriş diyor işte. Kulaklık girişi var. Buradan takıp mikrofona bağlıyoruz. Şuradan da ses seviyesini ayarlıyoruz. Bunları kullandıkça göreceğiz. Şurada bir şey var. Bir açayım bakayım neymiş. Yani ne diyorlar? Soğuk ağız da Türkçe'ye çevirince çok anlaşılmıyor. Hani bu işte geçmeli yer var ya. Soğuk ayak mı? Soğuk ağız mı? İngilizcesi öyle. Şu şekilde. Burası da o geçme sistemi için yapılmış güzel bir şey. Type-C girişi var. Şurada Çince oldu. İngilizce, Türkçe var mı bakayım. Türkçeyi seçiyoruz tabii ki. Türkçeyi seçtim. Ortaya mı basıyoruz, dokunuyor muyuz? Anlamadım. İleri basıyormuşum. Heh. Bu zaten bir daha gelecek. Bugünün tarihini yazıyoruz. 14, 15, 17, 18, 19. Saatim de tam kaç? 16, 16. 16. Bu videoyu tam 16'da çek. İç mekan mı dış mekan mı soruyor ortam. İç mekan. Şimdi direkt bak sesleri almaya başladı. Şuradan göstereyim. Bak bu mikrofonla konuşuyorum. Tabii siz Osmo'daki 2'nin şeyini duyuyorsunuz. Şöyle netliğimi verdi. Şu an geliyor değil mi ses? Bak bakayım kontrol edeyim. Hatta bağırayım. Bak kırmızıya vurdu. İkisiyle bir konuşayım. Bağırıyorum. Sesim vurdu. Güzel. Boyut olarak çok sevdim. Mıknatıs sistemi de güzel. Zaten o kadar ufak bir alet ki anlatacak aslında bir şey yok. Şöyle kapatayım hatta. Şuraya koyayım. Buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bu şekilde kutu açılış videosunda tamamlamış olduk. Ben bununla ilgili kameraya takacağım. Nasıl kullanılıyor, nasıl ediliyor. Zaten şu an kanalda Osmo paketi olsun, Nano olsun, işte bu geldi, bu arkamdaki monitör olsun. Hepsinin de ben bunları uzun süredir kullandım. Artısını ne, eksisine hepsini anlatacağım. Benim kanalımın rahatlığı şu. Biz burada 1000 kişiyiz. Hemen hemen hepsini tanıyorum ben. Sağ olsun her biri yazıyor. O yüzden bir reklamla ya da şeyle almadığımız için kimseyi bir yükseltme ya da şey yapma derdimiz yok. O yüzden iyisiyle kötüsüyle ki bu gelecekte de öyle olur zaten. Ürünün artısını eksisini anlatırım ki alacak olan hem bilsin alsın hem de artısı ne eksisi ne onları öğrensin. Ben DJI Mic 3'ü tamamen isteyerek aldım. İyi de araştırdım. Hatta son dönem Rode'da tam böyle eleştirisini yapıyorduk arkadaşımla. Bir baktım Rode da çıkarmış. Rode'unkiler de büyüktü. Çünkü Rode'dan yine devam etmek istiyordum açıkçası. Ama boyutu beni cezbetmiyordu. Sonra DJI falan bir çekimde kullandım. Bayağı da hoşuma gitti dedim hiç şaşmayayım DJI'den. Zaten DJI'nin özellikle drone alanında Amerika ile ilgili ciddi sıkıntıları oldu. 3 gün önce bir açıklama yaptılar. Galiba 2026'da bir şeyler olacak. İşte farklı alternatif böyle markalar çıkardılar. DJI'nin hemen hemen aynı ürünleri. Özellikle drone konusunda konuşuyorum ama işte adı değişti falan. Çünkü Amerika ile ilgili çok ciddi sorunları var. Trump bunları ciddiye alıyor. Kendileri de kendi konusunda haklı. Özellikle istihbarat konusunda çok sorunlar yaşıyoruz diyor Amerika. Tabii Türkiye ile ilgili ya da Avrupa'da yaşıyorsanız, Türkiye'de yaşıyorsanız, işte Avustralya'da yaşıyorsanız, ne bileyim Amerika dışında nerede yaşıyorsanız DJI'nin oralarla ilgili herhangi bir yaşadığı sorun yok. O yüzden hani ben ürünü aldım lan acaba elimde patlar mı diye düşünmenize gerek yok. O konuda da bir sıkıntı yok. Şu an zaten birçok alanda özellikle drone'da, gimbal'da falan elinde bulunduruyor birinciliği hemen hemen. Yani en çok satanlardan birisi bu. O yüzden
hani böyle basit şeyden dolayı bir Huawei olayı olmaz diye düşünüyorum umarım, ama belli de olmaz, ne olur ne olmaz. Dünya sonuçta, birden bir karar çıkar, bakarsın ertesi gün DJI kullanamıyorsun falan diye. Ama dediğim gibi uzun vadede şu an görünen durumda bizi ilgilendiren pek de bir sorun yok gibi. Bana hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bununla birçok güzel proje yaparım. Onları da anlatırım. Niyetlendiyseniz de inşallah aynısı ya hatta daha güzeli çıkarsa yakın zamanda 4, o da sizin olsun. Bir hayırlı olsunuzu alırım yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Video üretimi hakkında her şey Adobe Premiere Pro After Effects CapCut mobilemde PC versiyonu. Tamamen özgün içerikler, işe yarar süper fikirler, sektöre dair yenilikler. Göksel Tuzun ile birlikte öğreniyoruz. Haydi kadalar, siz de gelin buraya.